Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda neler olacak? Videomuza geçmeden önce yeni sezonda Firaz ve Nursema sahneleri artsın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizimizin yeni sezonuna adım adım yaklaşırken yeni sezon hakkındaki gelişmeler birer birer ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak yeni sezon tarihini sizlere açıklamak istiyorum. Şu anlık net bir bilgi olmasa da dizimizde Doğa karakterini canlandıran oyuncu Sıla Türkoğlu çekimlerin Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacağını açıklamış. Daha önce de Eylül ayının ilk haftası ekranlara gelen dizimizin gene aynı şekilde olacağını ve 5 Eylül Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunu ekranlarda izleyeceğimizi düşünüyorum. Yeni sezon hikayesi bu süreçte büyük bir özenle hazırlanıyor ve dizimize veda edecek karakterler, hikayeye yeni dahil olacak oyuncular da bir bir ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak vedalardan bahsedelim. Sezon finaliyle beraber Metehan, Gökhan, Leman, Kayhan ve Haluk dizimize veda etti. Bu karakterlerin vedası muhakkak hissedilecektir. Özellikle Metehan'ın Ömer ve Kıvılcım'la olan sahnelerini özleyeceğiz. Aynı zamanda Kayhan ve Leman'ın hem komik hem de romantik halleri yeni sezonda eksikliğini hissedeceğimiz durumlardan olacak. Ancak dizi ekibi bu süreçte hikayeyi derinleştirecek yeni isimlerle de anlaşmalar yapmaya başladı. Bu süreçte hikayeye dahil olan ilk isim Kızıl Goncalar dizisindeki Sadi Hüdayi karakteriyle başarılı bir performans sergileyen Erkan Avcı oldu. Başarılı oyuncu dizimizde Asude'nin yeğenine hayat verecek. Bu karakterin dik başlı bir karakter olacağını biliyoruz ve yeni sezonda Ünal ailesinin tam karşısında duracak ve zaman zaman Ünal ailesinin fertleriyle sorun yaşayacak. Dizimizin yeni sezonunda Asude'nin çok daha güçlü birine dönüşeceğini, özellikle hem abisinin hem de yeğenlerinin dizimize gelmesiyle çok daha güçlü bir Asude karakteri göreceğimizi düşünüyorum. Asude geçtiğimiz sezon zaman zaman hepimizin sevgisini kazanırken zaman zaman da Nursema ile Firaz aşkının karşısında durmasıyla bizlerin tepkisini çekti. Asude gerçekçi bir karakter. Olaylara romantik yaklaşmıyor, sert bir şekilde karşılıyor. Bunda tabii ki de bu zamana kadar kendi mücadelesiyle gelmesinin büyük bir payı var. Yeni sezonda Asude ve Abdullah'ın sık sık karşı karşıya geldiğini göreceğiz. Özellikle Abdullah'ın Işıl'la ilgili gerçeklerle yüzleşmesinin ardından Asude ile olan bağını güçlendireceğini ve bu iki karakter arasında bir aşkın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Peki Işıl'ın sonu nasıl gelecek? Gelelim bu sorunun cevabına. Işıl'la ilgili gerçekleri tek bilen karakter Koray'dı. Ancak sezon finalinde Mustafa öğrendiği gerçekleri kaldıramadı ve geçirdiği cinnetin ardından ilk olarak Koray'ın hayatına son verdi. Koray'ın hayatını kaybetmesi, gerçeklerin ortaya çıkmasını bir süre engelleyecek olsa da Işıl adım adım kendi sonunu hazırlayacak ve nasıl Pembe'nin sonunu kalleşçe getirdiyse kendi sonu da aynı şekilde gelecek. Ben Işıl hikayesinin çok uzun ömürlü olmayacağını ve geçtiğimiz sezon Görkem hikayesinde olduğu gibi yeni sezonun ilk birkaç bölümünde Işıl hikayesinin son bulacağını ve Işıl'ın sonunun geleceği bölümün gene sezon finali tadında olacağını düşünüyorum. Öte yandan Mustafa da yeni sezonda zor bir sürecin içerisinden geçecek. Pembe'nin hayatını kaybetmesinin ardından gün geçtikçe kötüleşen ve en sonunda patlayan Mustafa yeni sezonda akıl hastanesinde uzun bir süre geçirecek. Burada bir zaman atlaması görmemiz çok olası. Çünkü bir insanın hayatına son veren Mustafa'nın kolay kolay akıl hastanesinden çıkması mümkün değil. Bakalım Mustafa'nın bu sürecinde Nilay'ı nasıl bir hikaye bekliyor? Nilay karakteri zaman zaman izleyicilerin tepkisini çeken bir karakter. Özellikle de dizimizin senaristinin kızı olması burada izleyicilere Nilay karakterine bir ayrıcalık tanındığını düşündürüyor. Açıkçası ben buna tam anlamıyla katılmıyorum. Evet, zaman zaman Nilay karakteri sabrımızı zorluyor. Bir şekilde her olayın içerisine dahil olması, her olayı onun çözmesi izleyicilerin canını sıkabiliyor. Ancak bunun karakterin özelliklerinden biri olduğu için biraz normal karşılıyorum. Yeni sezonda senaristler belki bunu dikkate alır. Ancak Nilay karakterinin tamamen değişeceği bir hikaye göreceğimizi de düşünmüyorum. Peki Ömer ve Kıvılcım bebeklerini kaybedecek mi? Gelelim bu sorunun cevabına. Bence yeni sezonla ilgili izleyicilerin hem merak ettiği hem de en cevapsız kaldığı soru bu.
Burada benim düşüncem net. Ben bu bebeğin yaşayacağını düşünüyorum. Her ne kadar Kıvılcım ilk hamile kaldığında bu bebeğin doğmayacağını söylemiş olsam da geçen zaman özellikle sezon finalinde yaşananlarla beraber bu kadar olumsuzluk içinde bir de böyle bir olumsuz durumun yaşanacağını düşünmüyorum. Bir de yeni sezonda Asude hikayesinin güç kazanmasıyla beraber Kıvılcım'ın daha da arka planda kalacağını düşünürsek Ömer'le Kıvılcım'a mutlaka yeni bir hikaye şart ve bu hikayenin bir bebekle olması hikayeyi daha pozitif bir hale büründürür. Bu konu hakkında sizlerin düşüncelerini yorumlarda bekliyorum. Gelelim Nursema ve Firaz'a. Geçtiğimiz sezon birçok zorluğu geride bırakan, aşklarıyla her zorluğu yenen bu ikili yeni sezonda gene en çok sınanacak çiftlerden olacak. Özellikle Asude hikayesinin genişlemesi, onun ailesinden isimlerin diziye dahil olmasıyla Firaz sık sık Nursema ile kendi ailesi arasında kalacak ve bu süreçte Firaz'ın vereceği kararlar ruh halinin nasıl etkileneceği, bu ilişkinin geleceğini belirleyecek unsur olacak. Ayrıca Nursema'nın hamile kalacağı ve Firaz'ın bu süreçte hem romantik hem de komik anlarını göreceğimiz bir senaryo görmemizin de çok olası olduğunu düşünüyorum. Gelelim Doğa ile Fatih aşkına. Doğa ve Fatih de geçtiğimiz sezon birçok zorluk yaşadılar. Aralarındaki ilişki tamamen kopmuştu. Ancak sonrasında bu ikili gene birbirlerinden vazgeçemedi ve tekrar bir araya geldiler ve bu sefer aşklarına daha temiz bir şekilde devam ettiler. Bu süreçte Doğa karakterinin değiştiğini gördük. Tutarsız harcamalar yapan, görgüsüz bir karaktere büründü. Ancak sonrasında o da akıllandı ve bunun bedelini ödedi. Fatih ise uzun zaman sonra bizleri şaşırttı. Özellikle Defne'nin kendisine yakınlaşmasının ardından onu istemeyip itmesi ve Doğa'ya olan aşkına sahip çıkması Fatih'i takdir ettiğimiz anlardan oldu. Çünkü normal şartlarda bizim tanıdığımız Fatih, Defne'nin bu isteğine kayıtsız kalamaz ve orada mutlaka bir hata yapardı. Yeni sezonda ise Doğa ve Fatih'in tekrar aşklarının sınanacağını ancak bunun bu sefer bir aldatmayla gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Dizimizin senaristleri hikayeye farklı bir soluk kazandırmak istiyorlar ve hikayenin tekrar döngüsünü kırmak istiyorlar. Doğa ve Fatih arasında tekrar bir aldatma hikayesi görürsek bu konu tekrara düşmüş olur. Bundan dolayı burada çok daha sarsıcı bir senaryo görmemiz çok olası. Burada sizlerin düşüncelerini yorumlarda bekliyorum. Ancak Doğa ve Fatih hikayesinin yeni sezonda önceki sezonlardan farklı olacağını bir kez daha söylemek istiyorum. Öte yandan dizimizin yeni sezonunun Kızılcık Şerbeti'nin final sezonu olması bekleniyor. Burada yeni sezonda hikayenin çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini ve en sonunda bir çözüme kavuşup Kızılcık Şerbeti'ni ekranlarda son kez izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu konuda sizlerin düşüncelerini gerçekten merak ediyorum. Sizce dizimiz bu sezonla beraber hikayesini noktalamalı mı? Yoksa önümüzdeki sezonlarda tekrar Kızılcık Şerbeti'ni ekranlarda izlemeli miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bana soracak olursanız ben dizinin çok daha uzatılmaması sebebiyle yeni sezonun final sezonu olmasını doğru buluyorum.